Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi canlı yayınımı açtım. Şimdi bekliyorum. Bakalım ilk önce takipçilerimiz bir gelsin. Evet sevgili arkadaşlar. Fincanıma başlayacağım ama biraz toplanalım diye bekliyorum şu anda. Hoş geldiniz. Merhaba. Evet birkaç kişi daha toplanalım. Başlayacağım. Merhaba. Hoş geldiniz. Sevile Dal. Evet. Şimdi gördüklerimi söyleyeceğim. Selam, hoş geldiniz. Selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet. Şimdi 10 kişi olduk. İsterseniz başlayalım. Yavaş yavaş daha toplanır diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle fincanıma geçeceğim. Herkese merhaba diyorum. Yurt içinden, yurt dışından canlı yayınıma katılan tüm dostlarıma sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ee, Aramıza yeni katılan herkese de kocaman hoş geldiniz demek istiyorum. Bu akşam sizlerle sohbet edeceğiz. Birlikte güzel vakit geçireceğiz ve enerjimizi paylaşacağız. Falımıza bakacağız. Ee, Yayına katıldığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum bu arada. Şimdi yayına yeni gelen arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü burada her akşam bir fal bakıyorum. Bu akşam da canlı bakmak istedim. E, Hangi şehirdeyseniz fincanına odaklanın. Niyetlerinizi alın ve fincanınıza başlayalım. Öncelikle şöyle bir fincana bakmak istiyorum. Neler var, neler yok. Şimdi arkadaşlar önce bir odaklanalım. Şimdi fincanın dip kısmından başlamak istiyorum. Şöyle koyalım. Öncelikli olarak fincanımızın dip kısmı biraz karanlık ama tortular etrafa yayılmış. Çok bir şey kalmamış. Burada dikkatimi çeken bir figür var. Şurada görüyorsunuz. Sanki bu bir timsahı andırdı bana. Beyaz bir timsah bu. Oldukça aydınlık. Normalde timsah güçlü, sabırlı ve kolay pes etmeyen bir enerjiyi temsil ediyor. Ancak bu figür beyaz ve aydınlık çıkmış olması üzerindeki baskıların yavaş yavaş dağılacağına ve güçlü bir şekilde önünüze açılacak fırsatları değerlendireceğimizi işaret ediyor. Şimdi telveler dağılmış. Bu da güzel bir gösterge. Uzun zamandır sizi yoran sıkıntılar artık ağırlığını kaybetmeye başlamış. Şimdi üzerinizdeki yük hafifliyor arkadaşlar ve içinizi ferahlatacak bir gelişmeler adım adım hayatınıza gelecek. Şimdi fincanın dibi oldukça dediğimiz gibi bu figürle aydınlanıyor sadece. E, Önümüzde açılacak temiz yolun, güzel haberlerin habercisi bu. Diğer bölümlerine bir geçelim bakalım neler var şimdi.
Şimdi bu fincanın yan kısmına geldiğimde arkadaşlar hemen timsahın üstünde büyük bir soru işareti dikkatimi çekiyor. Şurada görüyorsunuz siz de. Bu figür kafanızı kurcalayan önemli bir konuya cevap beklediğiniz bir meseleye ya da uzun süredir netleşmesini istediğiniz bir duruma işaret ediyor. Şimdi bu kadar belirgin olması belirsizliğin çok uzun sürmeyeceğini ve yakın zamanda alacağınız bir haber, yapılacak bir görüşme ya da yaşanacak bir gelişme sayesinde kafanızda birçok soru cevap bulacak arkadaşlar. Çevrenizi ee, acaba ne olacak çevrenizde dediğiniz konu yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Yani bu içinizi kemiren soru netleşecek arkadaşlar. Şimdi genel enerji olarak yorumlarsam bunu aydınlık olduğu için ben bu arkadaşlar biraz bekleyelim. Ezan okunmaya başladı. Yani bu soru işareti olumsuz değil, çözüme kavuşacak ve bir belirsizlik olarak yorumlamıyorum. Biraz daha sabırla beklediğinizde taşların yerine oturduğunu siz de göreceksiniz. Şimdi diğer figürlere geçeceğim ama biraz madem öyle muhabbet edelim. Aysel Tazegül, hoş geldiniz siz de. Şimdi sizin yorumlarınızı biraz okuyacağım. Fincandaki sırlar, hoş geldiniz, iyi geceler. Şimdilik olarak burada ben de bir arada figürlerimize bakmaya başlayayım. Adile Hanım iyi yayınlar demiş. İyi geceler efendim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle dursun. Şimdi Sevilla Dal yepyeni videolar çektiğiniz için size teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ederim. Bugün böyle bir canlı yayın yapayım dedim. Öyle geldi içimden. Umarım size ışık olur. Teşekkür ediyorum efendim. Sizi çok beğenerek dinliyorum yazmışsınız. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Şimdi yeni gelen izleyicilere de şunu söyleyelim aramıza katılanlara. Şu an biraz bekliyoruz. Ezanın geçmesini bekleyeceğim. Ve ondan sonra da falıma devam edeceğim. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Bu arada size de şöyle göstereyim. Varsa sizin dikkatinizi çeken arkadaşlar onu da bana belirtin. Şöyle bakalım. Bayrak, şunu bayrağa benzettiniz değil mi? Ben de başka bir şeye benzettim. Falda söyleyeceğim size. Sizinle karşınıza çıkan figürler varsa arkadaşlar yazabilirsiniz. Sizin gördüğünüz. Çünkü herkes farklı yorumlayabilir bunu. Bugün
Benim için yorucu bir gündü. Normalde haftanın 6 günü çalışıyorum ben. Onun için akşamları bakabiliyorum arkadaşlar. Bu da benim bir hobim, öyle söyleyeyim size. Evet. Şimdi sanıyorum ezan bitti. Şimdi burada benim dikkatimi çeken bir de tavşan var. Siz görüyor musunuz şurada? Eee, ve burada bir ev figürü var. Tavşan ve ev. Hemen onun yanında ise bir ev daha dikkatimi çekti benim arkadaşlar. Bakın hemen şurada. Çatısı, kapısı. Ama onu farklı yorumda da yorumlayacağım size. Ee, şimdi yan yana iki ev görüyorum. Bir tavşan. Ee, biri biraz daha aşağıda bu evlerin, biri üst tarafta. İki hane arasında yaşanacak bir gelişme diyeceğim ben buna. Aile ziyareti, taşınma, misafirlik olur. İki ev arasında gidip gelme ya da iki aileyi ilgilendiren güzel bir haber olabilir. Bu gündeme gelebilir. Kolektif olduğu için kendinize göre alın arkadaşlar. Şimdi aynı zamanda iki ev figürü hane içinde yaşanacak sevindirici gelişmelere ve bereketin artmasına da işarettir. Tavşanın bu evlere doğru ilerliyor olması ise beklediğiniz güzel bir haberin ya da kısmetin doğrudan bu haneye ulaşacağını gösteriyor. Oldukça aydınlık, hayırlı bir figür olarak gösteriyor bana. Şimdi arkadaşlar şurada bakın elinde kılıç olan sanki elinde bir kılıç var burada. Bir süliyet daha var. Bu kişinin elinde kılıcıyla kararlılığı, gücü, hakkını savunmayı ve net kararlar almayı temsil ediyor. Hayatınızda önemli bir konuda artık kararsız kalmayacağınızı gösteriyor. Uzun süredir sizi düşündüren bir mesele varsa net bir karar vererek önünüzü göreceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Bu dönem aynı zamanda hakkınızı koruyacağınızı ve kimsenin sizi kolay kolay etkisi altına almayacağını da anlatıyor. Aydınlık fincanın içi bu süliyet aydınlık olduğu için bu kalıcı bir çatışma olarak değil, cesaret, güç, adaletin simgesi olarak yorumluyorum. Aynı zamanda yani gerektiği yerde sınırlarınızı çizerek kendinizi daha güçlü hissedecek ve doğru adımları atacak bir sürece gireceksiniz canlarım. Bakıyorum bir dakika, hamile var, erkek bebek. Tabii yani onu siz de o şekilde yorumlamışsınız. Şimdi yine burada arkadaşlar şurada bakın beyaz bir süliyet. Başında sanki böyle bir yazma bağlı alın kısmında. Ve onun hemen karşısında bir süliyet daha var. Bu oturuyor arkadaşlar. Oturan bir kişi. Sanki dirseklerini ellerinden birbirine temas ettirmiş durumdalar. Bakın her ikisi de dirseklerini yukarı doğru ellerini birbirine temas ettirmiş gibi görünüyorlar. Karşılıklı bir konuşmayı, yüz yüze yapılacak önemli bir görüşmeyi hissettirdi arkadaşlar. Özellikle şu sülliyetin aydınlık çıkmış olması önemli bir görüşmeyi, yüz yüze karşılıklı konuşmayı arkadaşlar, iyi niyeti, temiz kalpli ve size karşı samimi olan bir kadın enerjisini gösteriyor. Bu kişi aileden biri olabilir, yaşça büyük bir kadın olabilir ya da hayatınızda, sizin hayatınızda sözü geçen bir kadın figürü olabilir. Karşısındaki kişinin oturuyor olması ise bu konuda sizi dinleyecek, sizinle dertleşecek ya da sizden destek alacak birini gösteriyor. Elinin birbirine yakın olması, yani birbirleriyle kırgınlıkların tatlıya bağlanması anlamını taşıyor.
birleşmiş olması. Barışma ya da gönül birliği anlamına geliyor. Şimdi özellikle duygusal bir yakınlaşma ve içten bir konuşma enerjisi alıyorum burada. Uzun zamandır konuşmayı bekleyen bir konu varsa bu konuşmanın yumuşak bir şekilde çözüme kavuşacağını düşünüyorum. Fincanın bu kısmı bana huzur, destek ve karşılıklı anlayış veren güzel bir enerji hissettirdi arkadaşlar. Evet, şimdi az önce bayrak demişlerdi arkadaşlar. Ben bunu koşar vaziyette ilerleyen, elinde oldukça, bakın burada koşar vaziyette ve elinde oldukça büyük bir balta görüyorum. Falda çok zaman köklü değişimleri, gereksiz yüklerden kurtulmayı ve hayatınızda sizi yoran bir konuyu kesin bir şekilde geride bırakmayı simgeliyor. Koşuyor olması ise kişinin bu gelişmenin beklediğinizden daha hızlı yaşanabileceğini gösteriyor. Uzun zamandır sizi oyalayan bir meseleyle ilgili net bir karar alacağınızı söylüyor. Yani ertelediğiniz bir konu artık çözüme kavuşabilir. Aynı zamanda hayatınızda size zarar veren bir alışkanlığı, olumsuz bir ortamı ya da sizi aşağı çeken bir kişiyi geride bırakma enerjisini görüyorum ben burada. Şimdi olumsuz bir anlamda yorumlamıyorum. Çünkü tam tersine önünüzü açacak, sizi hafifletecek ve yeni başlangıçlara yer açacak güçlü bir değişimin habercisi olarak hissettim çünkü. E, onun hemen bakın beyaz bir kuş var burada. E, Kuş falda her zaman güzel haberleri, bakın şurada hemen görüyor musunuz? Güzel haberleri, onun haricinde sevindirici mesajları ve beklenen gelişmeleri simgeliyor beyaz kuş. Ee, Tamamen beyaz. Haberin temiz niyetle ve hayırlı bir şekilde size ulaşacağını gösteriyor. Özellikle beklediğiniz bir telefon olabilir, mesaj ya da resmi bir haber varsa bunun olumlu sonuçlanma ihtimali oldukça yüksek. E, Bakın şimdi burada arkadaşlar şurada bir köpek başı da var. Ağzı açık görüyor musunuz? Hemen baltanın alt kısmında. Boyun kısmı ve kafa kısmı belirmiş. Ağzı açık durumda. Köpek sadakati, dostluğu ve sizi koruyan bir kişiyi temsil eder. Şimdi ağzının açık olması bu kişinin sizinle önemli bir konuşma yapacağına, size bir uyarıda bulunacağına ya da sizin hakkınızı savunacağına işaret ediyor. Bu iki figürü birlikte değerlendirdiğimde önce sevindirici bir haber, ardından da size destek olacak güvenilir bir dost veya yakınınızın devreye gireceğini görüyorum. Fincanın bu bölümü oldukça hareketli ama aynı zamanda aydınlık bir enerji taşıyor. Bu da gelişmelerin genel olarak sizin hayatınıza hayırlı olacağını söylüyor bana. Şimdi burada arkadaşlar aynı zamanda bakın şöyle size göstermeye çalışacağım bunu. Burada sanki bir tünel var. Bu tünel nasıl söyleyeyim? Burası bana bir tünelin girişi bu. Bir kapının eşiğini hatırlatıyor. Falda tünel veya geçit figürü bir dönemin kapanıp yeni bir dönemin başlamasına işaret ediyor. Bu mağara gibi de olabilir, kapı gibi de olabilir. Uzun zamandır içinde bulunduğunuz belirsizliklerden çıkıp daha aydınlık bir sürece gireceğinizi gösteriyor. Bazen de yeni bir iş, yeni bir yaşam düzeni diyebilirim. Yolculuk ya da hayatınızda önemli bir değişimin habercisi de olabilir bu. Ee, Bu değişimin artık çok uzak olmadığı, önünüzde yeni bir kapı açılacağı ve bu kapıdan geçtikten sonra olaylara çok farklı bir pencereden bakmaya çalışacaksınız. Geçidin şöyle
karanlığa değil aydınlığa açıldığı, yani bu nedenle önünüzde umut veren, sizi rahatlatacak ve hayatınıza yeni başlangıçlara vesile olacak güzel bir süreç diyorum arkadaşlar buna ben. Şimdi burada bir izleyicim bayrak dedi arkadaşlar. Bu da bayrak gibi duruyor. Şöyle tuttuğumda sanki bir bayrak bu. Ona da şöyle diyeyim ben. Özellikle falda bayrak figürü oldukça hayırlı kabul edilir. Başarıyı, gururu, hedefe ulaşmayı ve emeklerin karşılığını almayı simgeler. Şimdi uzun zamandır uğraştığınız bir konuda yüzünüzü güldürecek bir gelişme yaşayabilir. Beklediğiniz bir sonuca ulaşabilirsiniz. Çünkü bayrağın etrafı aydınlık. Şimdi bir figürün yanında ne var? Önünde ne var? Dipte mi? Üstte mi? Buna göre yorumladığımızda bakın aydınlık bir çevrede duruyor. Bu da bizim için dediğimiz gibi beklediğiniz bir sonuca ulaşmak diyoruz. Merhaba efendim. Fulya Pop. Selam. Evet sevgiler. Şimdi ilk fincanda gördüğümüz figürler yine böyle. Bakın burada dediğim gibi bir ev, bakın şu evin hemen yanında bir ev daha belirdi. Fincanımızın içi oldukça aydınlıktı. Selam, merhaba. Şimdi tabağımıza geçmek istiyorum arkadaşlar. Tabi bu biraz beklediği için tabağım. Onu biraz böyle dökmekte zorluk çekiyorum. Evet, şimdi tabağıma geldiğimde fincanın orta kısmında şurada bir balık görüyorum arkadaşlar. Bakın yüzgeci. Bu bir balık. Ama ince bir balık bu. Toplu bir balık değil. Onun haricinde arkadaşlar yine burada bir kuşumuz mevcut. Bakın hemen şurada bir kuş. Hanenin içine doğru bakıyor bu kuş arkadaşlar. Ve bir mantar. Hemen şurada bakın belirmiş bir mantarımız var. Onları size göre yorumlayacağım şimdi. Burada iki kişi birbiriyle bir arada sanki bir temastalar ve onların hemen üzerinde bir kalp mevcut arkadaşlar. Bir kalp, evet. Burada da bakın bir göz, sanki fincanın çepeçevre tel ve çepeçevre fincanı dolamış ve bu balığı da yine alt kısmında gözüküyor. Çok güzel bir figür olarak yorumluyorum. Büyük bir kısmet arkadaşlar. Şimdi önce bu balığa gelmek istiyorum. Balık figürü falda her zaman kısmeti, bereketi ve maddi anlamda yaşanacak güzel gelişmeleri temsil eder. Şimdi ince uzun olması ise bu kısmetin yavaş adım adım hayatınıza geleceğini gösteriyor. Ki hanenin içinde çıkıyor. Tabağın ortası her zaman hanenin içidir arkadaşlar. Bu belki tek seferde büyük bir kazanç değil ama düzenli ve devamlı gelecek bir bereket enerjisi bu. Şimdi zayıf cılız olduğu için balığın. Şimdi aynı zamanda balık beklenmedik bir fırsata da işaret ediyor. İş olur, para olur, yeni bir teklif konusunda önünüzü açacak yani açacak bir gelişme bu. Bu kazanç ama düzenli ve devamlı dediğim gibi arkadaşlar. Fincanın genel enerjisi oldukça aydınlık. Zaten fincanımızın içi de öyle. Hayırlı ve sevindirici bir kısmet olarak yorumluyorum ben bu balığı. Şimdi vücut
Peş peşe güzel figürler dediğim gibi. Öncelikle hemen şurada bir kuş var dedik. Dikkat ederseniz bu kuşu hanenin içine doğru bakıyor. Bu da haneye gelecek sevindirici bir haberin, güzel bir mesajın ya da hayırlı bir misafirin habercisi. Şimdi ev içinde yüzleri güldürecek bir gelişme görünüyor. Kuşun hemen yanında ise bir mantar dedik. Sabırla büyüyen, kısmeti, beklenmedik bir fırsatı simgeliyor. Hiç ummadığınız bir anda karşınıza çıkacak güzel bir gelişme ya da değerlendireceğiniz yeni bir fırsat diyorum ben buna. Burada iki kişinin birbirine temas ettiğini gördük. Sanki yan yana gelmiş, aralarında güçlü bir bağ oluşmuş. E, Hemen üzerinde çok belirgin bir de kalp var dedik. Bu da arkadaşlar hanenin dışında bir figür bu. Sevgi, barışma, duygusal yakınlaşma ama hane içi değil bu ve gönül birliğini anlatıyor. Küslük varsa tatlıya bağlanacak. Bekar olanlar için ise güzel bir tanışma ya da ilişkinin güçlenmesi anlamına geliyor. E, Bu çepeçevre saran figüre gelmek istiyorum ben. Bu hanenin üstünü sarmış. Öncelikli olarak bu gözden bahsedeceğim. Adeta bunu nazar enerjisi olarak yorumluyorum ben. Çevrenizde sizi uzaktan takip eden, başarılarınızı ve mutluluğunuzu izleyen kişiler olabilir. Bu nedenle enerjinizi korumanız ve nazara karşı dikkatli olmanızda fayda var diyoruz. Ve yine bakın şöyle bu da bir büyük bir kısmet. Ee, Bereketi, maddi anlamda sevindirici gelişmeleri ama dışarıdan geliyor bu. Ee, Tabağımızın genelinde kısmet enerjisi oldukça güçlü olduğunu hissediyorum arkadaşlar. Tüm bu güzel işaretler en hayırlı şekilde hayatınıza gelsin. Şimdi böyle geldiğimde bakın burada sanki bir gülen yüz bana bakıyor. Bakın gözleri, burnu ve ağzı. Gülen bir yüz var tabağın tam ortasında. Hatta bakın ağzı görüyor musunuz? Şimdi falda gülen yüz ve tabağın tam ortasında sevindirici gelişmelerin, güzel haberlerin, yüzünüzü güldürecek olayların habercisi. Uzun zamandır sizi düşündüren bir konuda ferahlayacaksınız. İçinizin rahatlayacağı bir dönem görünüyor arkadaşlar. Bakın kalp figürü hemen şurada da belirdi. Gördünüz mü? Çok güzel. Sanki bu bana biraz da böyle bir palyaço yandırdı. Size de öyle hissettirdim bilmiyorum. Yani bakın sanki bu bir palyaço. Hani burnuna böyle top mop falan takarlar ya. Evet arkadaşlar. Yani neşeyi, kahkahayı temsil eder aynı zamanda. Görünen şeye hemen inanmamak gerektiğini de hatırlatır. Çevrenizde her zaman güler yüzlü davranan ama gerçek düşüncelerini çok belli etmeyen biri de olabilir bu. Bu nedenle insanları tanırken davranışlarından çok niyetlerine dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Eğer bu figür hayatınıza neşe katacak güzel gelişmelerin, keyifli buluşmaların ve moralinizi yükseltecek haberlerin habercisi de olabilir. Fincanın genel enerjisi aydınlık olduğu için ben bu figürü olumlu yorumluyorum. Hem yüzünüzü güldürecek gelişmeler diyorum hem de çevrenizdeki insanlara daha iyi tanıyacağınız bir dönem diyorum arkadaşlar. Böyle bir hissiyat alıyorum. Çünkü bakarsanız burada bir paylaşım yüzü görüyorum. Şimdi böyle bir bakalım. Evet. Şimdi böyle tuttuğumda da canlarım burada yine bizim hanemize girmeye çalışan bir balık. Bakın yüzgeçleri bu. Bu da toplu iri bir balık.
Ama ondan önce burada haneye adım atmış, hanenin içine adımını atmış, ilerleyen, hanenin içine doğru ilerleyen, dışarıdan gelecek bir kişi bu canlarım. Ee, Bu sizin yakınınızda olabilir, dışarıdan tanımadığınız bir insan da olabilir. Hanenin içine adımını atmış olması bu görüşmenin artık çok yakın olduğuna işaret ediyor. Beklenen bir ziyaret, güzel bir buluşma ya da özlemle beklenen bir kavuşma yaşanabilir. Şimdi hemen arkasında oldukça iri toplu balığın figürünü olması, balık sıradan bir kısmet değil, büyük bir bereketi, güçlü bir maddi fırsatı ve hayırlı bir nasibi temsil ediyor. Haneye doğru yönelmiş olması ise şu balığın kısmetin doğrudan evinizi, ailenizi ya da hane düzeninizi ilgilendireceğini gösteriyor. Ben bu iki figürü birlikte değerlendirdiğimde hanenize güzel bir insanın hem de onunla birlikte gelecek hayırlı bir kısmetin yaklaştığını söyleyebilirim. Fincanın bu bölümü gerçekten güzel, bereketli arkadaşlar. Çünkü parça parça kısmetler de burada belirmiş. Şimdi böyle baktığımda ise bakın burada başında şapkası olan sanki bir süliyet. Başında bakın şapkası var. Görüyor musunuz? Ve burada bir süliyet ama yüzü bu tarafa dönük. Yani yüzünü bu kişiye dönmüyor. Bu bir kırgınlık mı diyeyim, nasıl bir yorum olabilir? E, Kendi düşüncelerine dalmış ya da bir konuda mesafe demiş, mesafeli davranan bir kişi. İş dünyasında bazı konuları tartıyor olabilir ve henüz duygularını da ya da düşüncelerini tam olarak paylaşmaya hazır görünmüyor bu kişi. Başında şapkası olan ise ciddiyeti, sorumluluğu ve iş hayatıyla ilgili gelişmeleri simgeliyor. Bu kişi işle ilgili biri olabilir ya da hayatında önemli sorumluluklar taşıyan bir karakteri temsil ediyor olabilir. Şimdi diğer kişinin yüzünü diğer tarafa çevirmiş olması geçici bir mesafe ya da bekleme sürecini gösteriyor. Ancak fincanın aydınlık olduğu için, yani geneli tabağımızın aydınlık olduğu için bunun kalıcı bir uzaklık değil, zamanı geldiğinde iletişimin yeniden kurulacağı bir süreç olduğunu düşünüyorum. Şimdi biraz sabırla bu kişinin size doğru adım attığını e, ya da aradaki mesafenin kapanmaya başladığını görebiliriz arkadaşlar. Uzun süreli bir şey olmayacak. Merhaba Fatma Hanım. Ceylan. Ceylan. Bir ceylan görmüş bir izleyicimiz. Dediğim gibi herkes farklı farklı şeyler görebiliyor. Ceylan falda arkadaşlar, ben görmeye çalışıyorum şu anda Ceylan'ı ama zerafettir, saflıktır ve temiz niyettir. Duygusal konularda güzel gelişmeler, gönül işlerinde mutluluktur. Kısmet ve şansın artmasıdır Ceylan. Huzur, içsel dinginlik ve sıkıntıların hafiflemesidir. İnce yapılı, zarif ve iyi kalpli ya da nazik karakterli bir kişinin hayatınıza girmesi ve bu kişiden haber alınması diyebilirim ben buna. Koşuyor ya da size doğru geliyorsa gördüğünüz Ceylan, ben göremedim. Beklediğiniz güzel bir haberin veya kısmetin yaklaştığını gösterir size. Eğer haneye doğru ilerliyorsa ev içinde yaşanacak sevindirici bir gelişmeye, misafire ya da bereketli bir döneme işaret olarak yorumluyorum. İyi akşamlar. Senem Özdemir. İyi akşamlar efendim. Bahar Hanım. Aleykümselam. Fatma Hanım. Evet, sizin de gördüğünüz bir şey varsa yorumlayayım arkadaşlar. Fincanımız oldu, tabağımız oldukça aydınlıktı. Çok da güzel çıktı. Sizin gördüğünüz bir şeyler var mı? Azerbaycan merhaba. Nurgül, Caferli. Merhaba efendim.
Çok olmadı efendim. 35 dakika olmuş. Bahar Hanım. Teşekkür ediyorum. Gördüğünüz figürler var mı arkadaşlar? Yazın bana. Seviyoruz sizi Neslihan Hanım. Cansınız. Bahar Hanım teşekkür ediyorum. Karga tünemiş sağda. Sanal çivi. Hemen bakıyorum. Ben de görmeye çalışıyorum sağda. Sağda dediğiniz hangisi? Şu mu acaba? Karga tünemiş. Nerede efendim? Ben niye göremiyorum bunları? Karga tünemiş. Şimdi fark etmedim. Kargayı göremedim ama siz gördüyseniz sağ tarafta yani şu taraflarda diyorsunuz. Eee Falda karga figürü çoğu zaman dikkat edilmesi gereken bir haber, önemli bir uyarıyı ya da çevrenizde olup bitenleri daha dikkatli gözlemlemeniz gerektiğini anlatır efendim. Ancak fincanın genel enerjisi aydınlık olduğu için ben bunu olumsuz bir işaret olarak görmüyorum. Daha çok karşınıza çıkacak bu durumu önceden fark etmeniz ve doğru karar vermeniz için bir uyarı niteliğinde yorumlayacağım bunu. Sezgilerinize güvenin ve acele etmeden hareket ederseniz bu süreci daha hayırlı bir şekilde atlatabilirsiniz diyorum. Yandan görünüyor, gagası görünüyor. Gagası yandan, sağda. Hangisi acaba? Şu mu? Şu mu? Dağda sol üstte de maymun var. Altta da dal var. Sol üstte maymun. Altta da dal. Hangisi acaba? Şu taraf mı? Eee Şimdi kargayı yorumladım. Aynı zamanda da bu daldaki maymunu yorumlayayım o zaman. Ha şunu diyorsunuz sanıyorum siz arkadaşlar. Evet dalda maymun. Tamam gördüm. Bakın onu gördüm. Şimdi maymun zekayı, pratik düşünmeyi e, ya da olaylara farklı açıdan bakabilmeyi simgeliyor. Ancak zaman zaman çevrenizdeki kurnaz ya da çıkarına göre hareket eden kişilere karşı dikkatli olmanız gerektiğini de hatırlatır bize. Şimdi maymunun dalın üzerinde olması ise bu durumu bulunduğu konumu dikkatle gözlemleyen, acele etmeyen ve doğru zamanı bekleyen bir enerjiyi gösteriyor. Bu nedenle özellikle yeni tanışacağınız insanlara ya da size sunulan tekliflere hemen karar vermek yerine biraz gözlem yapmanız daha hayırlı olur. Şimdi tabağınız aydınlık olduğu için bu figürü büyük bir olumsuzluk olarak yorumlamayacağım. Daha çok aklınızı ve sezgilerinizi birlikte kullanmanız gerektiğini söyleyen bir işaret olarak söyleyebilirim arkadaşım. Yani Bahar Hanım şehir değişikliği yapabilecek miyim diyorsunuz. Şimdi kişiye özel değil bu. Kişiye özel olmadığı için şehir değişikliği çok görünmüyor. Şimdi burada bir gemi olsaydı ya da başka bir şey olmuş olsaydı ama dediğim gibi e, daha önceki yorumlarıma göre alırsanız sevinirim. Bunu paylaşacağım zaten. E, bakayım. Panda yüzü görünüyor. He, kısınca. Hmm. Panda yüzü olabilir. Ee, kahvenin tamamında. Yani şundan bahsediyorsunuz siz. Ben anladım. Ben bunu palyaço olarak yorumlamıştım. Sanal çivi. Evet. Ben bunu dediğim gibi panda olarak da yorumlayabilirim tabii ki. Yani şey, bu panda yüzü diyorsunuz. Sanki uzaktan panda yüzünü andırıyor diyorsunuz. Şimdi bunu ben
palyaço olarak yorumlamıştım ama panda huzuru, sakinliği, sabrı ve dengeli ilerlemeyi temsil ediyor. İyi niyetli, yumuşak huylu ve güven veren bir enerjisi vardır. Son zamanlarda yaşadığınız yoğunlukların ardından daha sakin ve huzurlu bir döneme gireceğinizi gösteriyor. Bu bir diğer anlamı ise acele etmeden doğru zamanı beklemektir. Sabırlı davranırsanız bir konuda emeklerinizin karşılığını da alacağınız ve her şeyin zamanla yerine oturacağını anlatıyor efendim. Hayırlı bir figürdür bu. Fincanın genel enerjisiyle hem ruhsal anlamda bir rahatlama hem de yüzünüzü güldürecek güzel gelişmelerin yaklaştığını söyleyebilirim efendim. Panda olarak da yorumladık. Evet, başka gören var mı arkadaşlar? Yani figürlerin hepsini bir şekilde yorumladım. Benim de gözüme çarpan başka bir figür şu an yok. Sizin varsa alabilirim. Bakın o iki kişiyi böyle tuttuğumda da iki kişi görüyor musunuz? Bakın biri daha saçları at kuyruğu yapmış. Yine bir temas halindeler. Bir şekilde kopmamış. Kendi gördüğümü yorumladım efendim. Ben yorumladım, falım bitti. Sadece şu anda sizinkileri sizin gördüğünüz kişileri yorumlamaya çalışıyorum. Fincandaki sırlar. Evet. Kendi gördüğümü yorumladım efendim. Siz bir şey görüyorsanız onu yorumlayacağım. Ya da başka bir şey sormak istiyorsanız sorabilirsiniz. Bir dakika. Ben burada bir şey daha gördüm arkadaşlar. Bakın. Şuradaki beyazlığa odaklanın. Burada bir kanguru var. Hatta kucağında da bebeği var bu kangurunun. Bakın bir kanguru bu. Ee, ve kesesinde de bebeğinin başı. Gördünüz mü? Evet. Bu bir dediğim gibi bakın daha dikkatli baktığımızda ee, koruyucu, aile bağları, sorumluluğu ve sevdiklerine sahip çıkmayı temsil ediyor. Kesesindeki yavru ise yeni başlangıçlara, büyüyen bir kısmete ve özellikle korunup büyütülen bir dileğe işaret ediyor arkadaşlar. Yani aile içinde sevindirici bir gelişme yaşanabileceğini, haneye bereketin artacağını ya da uzun zamandır emek verdiğiniz bir konunun artık meyvelerini vermeye başlayacağını gösteriyor. Şimdi birine destek olacağınız ya da size destek olacak güvenilir bir aile büyüğü ya da yakınınız da enerjisini taşıyor olabilir bu. E, Özellikle hane, aile ve kısmet konularında güzel gelişmelerin yaşanacağı koruyucu ve bereketli bir döneme girdiğinizi gösteren güzel bir semboldür. Kanguru. Bakın burada gördünüz mü? Bak yavrusu da burada. Çok da güzel çıkmış. Şimdi böyle çok ince detaylı bakmak lazım.
Evet arkadaşlar, şimdilik fincanındaki ve tamamdaki gördüklerim bunlardı. Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı bana? Sanal çivi. Yüzgeçleri görünüyor. Evet, doğrudur. Koyulukta bir adam portresi. Hemen şu değil mi? Evet. Bu bedeni olmayan bir adam portresi. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Onu tersini ben mantar demiştim ama böyle baktığımızda bir adam portresi. Yani bir şey gibi. Ne deniyor ona? Büst gibi. Değil mi? Evet, şimdi şöyle, onu da hemen size şöyle yorumlayayım. Bu bir erkek portresi, hayatınızda etkili olacak bir erkek figürünü temsil ediyor. Bu kişi aileden biri, bir yönetici, bir akraba ya da önemli bir konuda sözü geçen biri. Baş ve omuz kısımları belirgin sadece. Bu daha çok düşünceye, konuşmaya ve alınacak önemli kararlara işaret ediyor. Bu kişiden gelecek bir haber, bir tavsiye ya da yapılacak bir görüşme sizin için yol gösterici olabilir. E, Yakın zamanda size destek olacak, fikir verecek ya da önemli bir konuda etkisini hissedeceğiniz bir erkek enerjisi ön plana çıkmış arkadaşım burada. İyi geceler fincandaki sırlar. Olabilir. Evet, erkek figürü dediğiniz doğru. Bakın ben bunu böyle yaptığımda da mantar. Görüyor musunuz? Ben onu mantar olarak yorumlamıştım. Ha, buraya gelelim. Bakın burada bir çocuk figürü var arkadaşlar. Çok net bir çocuk bu. Yani küçücük bir çocuk bu. Sanki elinde bir şeyle oynuyor bu çocuk arkadaşlar. Bu da şöyle, hemen bunu da şöyle yorumlayalım. Bu çocuk figürü masumiyeti, yeni başlangıçları, sevindirici haberleri ve taze enerjileri temsil ediyor. E, Elindeki bir şeyle oynuyor gibi görünmesi ise sizi mutlu edecek küçük ama anlamlı bir gelişmenin habercisi bu. Bazen yeni bir proje, yeni bir fikir ya da özenle büyüttüğünüz bir hayalin yavaş yavaş şekillenmeye başlamasını da gösteriyor. Ee, Eğer bir dileğiniz varsa sabırla ilerlediğiniz takdirde güzel sonuçlar alma ihtimaliniz yüksek. Ee, Bu küçük çocuk neşe, umut ve hayırlı başlangıçların sembolü olarak yorumluyorum arkadaşlar. Yüzünüzü güldürecek güzel haberler ve sizi heyecanlandıracak gelişmeler çok yakında kapınızda diyelim. Arzu Hanım, Arzu Sürmeli. Büyüklüğüne bak, tam da ortanın sağında bembeyaz. Ben niye göremiyorum bu kargayı? Yarım ay gibi görünüyor. Evet. Yarım ay gibi var. Bir dakika. Yine karga gaganın büyüklüğüne bak. Tam ortanın sağında bembeyaz. Ha, şunu diyorsunuz. Gördüm. Evet. Bakın. Doğru. Ama o karga değil arkadaşlar. O bir papağan. Karga değil. O bir papağan ve bembeyaz bir papağan bu. Bakın, hemen şurada şeyleri de var. Saçının üstünde hani böyle şeyleri olur ya. Evet. Papağan, doğru. Ha, papağan haberleşmeyi, iletişimi ve duyulacak önemli sözleri temsil eder. Özellikle beyaz oluyor olması gelecek haberlerin hayırlı, temiz niyetli ve sevindirici olacağına işaret eder. Uzun zamandır görüşmediğiniz birinden gelecek bir mesajı, beklediğiniz bir telefon konuşması ya da yüz yüze yapılacak önemli bir görüşmeyi simgeliyor. Sözüne değer verdiğiniz bir kişiyle yapacağınız konuşma size yine bir bakış açısı kazandırabilir arkadaşlar. Hmm,
çok olumlu, yani güzel haberlerin, sıcak sohbetlerin ve iletişimle çözülecek konuların ön plana çıkacağı hayırlı bir dönem olarak görüyorum ben bunu. Nazosoft yarım ay gibi demiş. Yarım ay gibi. Yani yarım ay dediğimiz hilal aydır. Hilal ayı da hemen size yorumlayalım. Neydi? Nazo Soft Hanım. Yeni başlangıçlara, umutların yeniden yeşermesine ve güzel gelişmelerin yaklaşacağına işaret eder. Bir dilektir bu. Dileğiniz varsa onunla ilgili olumlu adımlar atabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda manevi anlamda da güçlenmeyi, iç huzuru ve ferahlığı simgeliyor. Şimdi hilal karanlığın ardından doğan aydınlığı temsil ettiği için sıkıntılı bir dönemin yavaş yavaş geride kalacağına, yani umut dolu ve bereketli günlere bakacağına işaret eder. Fincanın aydınlık olması, tabağımızın pardon aydınlık olması için ben bu sembolü oldukça hayırlı yorumluyorum. Güzel haberler ve yeni başlangıçlar diyoruz arkadaşlar. İyi geceler efendim. Aysel Tazegül Hanım. Evet, ay var demiş. Doğru. Karınca. Karınca bir bakayım ne tarafta. Ona bir göz gezdirelim. Karınca, karınca. Ne tarafta karınca? Onu da göremedim ya. Çalışkanlığı, sabrı, bereketi ve emeklerin karşılığını almayı temsil ediyor. Küçük küçük atılan adımların zamanla büyük başarılara dönüşeceğini söyleyebiliriz. İş, para ve hane konularında bereketin artacağına işaret eder. Hayırlı bir semboldür. Az ama sürekli gelen kısmet anlamında da taşır. Yani emek verdiğiniz bir konuda yavaş yavaş ama sağlam ilerleyerek istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz. Ben bu figürü oldukça olumlu görüyorum arkadaşlar. Ve sabrınızın ve gayretinizin karşılığını alacağınız bereketli bir dönem canlarım. Tabii herkese farklı görünüyor. Zaten şu anda biz kimle bir saniye. Fincandaki sırlar. Evet, herkese farklı görünüyor ama şöyle bir şey var. Biz bunu açtık, filmimize baktık. Şimdi farklı görünen yorumları sen. Penguen. Penguene benzettiniz. Penguen. Nerede bu penguen? Ben de göremedim. Bir bakayım. Evet. Yani sabrı, dayanıklılığı ve zorlu şartlara rağmen dimdik ayakta kalmayı simgeler penguen. Aynı zamanda aile bağlarını, sadakati ve güven duygusunu da temsil eder. Bazı zorlukların ardından daha huzurlu ve dengeli bir döneme geleceğinizi söylüyor. O zaman size bu penguen kendinizi yalnız hissetseniz bile yanınızda olacak güvenilir insanlar var. Fincanın gelen enerjisi oldukça güzel arkadaşlar. Falın pardon. Umut veren bir semboldür. Tamam. Yarım ayı bahsettik. Teşekkür ediyorum fincandaki sırlar. Yunus balığı var. Bu ufak olan beyaz. Ufak olan beyaz balığı var. Yunus karşısında. Gaganın tam karşısında. Şurada diyorsunuz o zaman. Şunu mu diyorsunuz? Onu ince balık olarak yorumlamıştık. Evet, Yunus balığı hemen şurayı diyorsunuz anladığım kadarıyla. Balık kısmet, yani onu balığı yorumladım. Evet, Yunus balığı da olsa bu bir kısmet arkadaşım. Başka burnu da görünüyor. Evet, doğru. Gaga için karınca demiştim. He. İyi geceler Nazocuğum. En yukarı kedi var.
En yukarıda kedi var. Kedi. Kedi. En yukarıda. Nerede kedi? Kediyi göremedim yine. Arkadaşlar ne kadar çok şey görüyorsunuz. Kedi. Ben niye göremiyorum kediyi? Kedi şöyle sezgileri dikkatli olmayı ve çevrenizdeki enerjileri doğru okumayı temsil eder. Bağımsızlığı ve kendi kararlarını verebilmeyi de simgeliyor. Olup bitenleri iyi gözlemlemeniz gerektiğini söyler. Yani her duyduğunuza hemen inanmak yerine sezgilerinizle güvenmeniz daha doğru olacak. Bununla birlikte kedi ev huzurunu ve sakinliği de temsil ediyor. Genel enerjisi aydınlık olduğu için ben bu figürü olumsuz yorumlamayacağım. Sezgilerinizin güçleneceği, doğru insanları ve doğru fırsatları daha kolay ayırt edebileceğiniz bir döneme gireceğinizi gösteriyor. Güzel işaret kedi. Çevirin fincanı en kenarda. Bakalım en kenarda nerede? Nerede bu kedi Nazo? Göremiyorum. Yani şimdilik bu kadar olsun. Evet, şimdilik bu kadar olsun. Sevgili dostlarım, kendinize iyi bakın. Bu akşamlık bu kadar. Bayağı bir uzun sürdü zaten falımız. 1 saati de geçti. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Beğendiyseniz ne mutlu bana. Sağlıcakla kalın efendim. Hoşça kalın.